ötesinde müzikler yapmışlar. Özellikle bir hasretin hala kliplerde çalıyor mesela. Yani yorumu sesi, bestesi, sözü çok iyi çıkartılır olan bir grup arkadaş da var burada. Buna uç bulmuştum ben, uç. Ama ruhumuz hala çocukça bence. Şimdi şömineyi temizleyeceğiz. Babam şununla açıyordu. Şunun gibi bir şeysi vardı. Ama ben onu bulamıyorum. Onu bulamıyorum. Bundan daha inceydi. Ben de tamir çantasının içinde buldum şunu. Şu parçayı, şu ağzı. Tam uyuyor ona. İyi, hadi bakalım. Şurada. Şurada. Şu ikinci. İlk önce şunu denedim. Küçük geldi. Şunu denedim. Tak, bu tam oldu. Tam oradaki deliğine uydu. Şuraya da sıkalım mı? Sıkalım. İstersen şuraya sen sık, ben şey yapma. Uzaktan biraz. Küller var. Bunları dışarı atabilir miyim? Ama atabiliyorum. Atabiliyorum. Şunu edelim. Şurada külleri dağıtayım çünkü peçete ıslanınca cama yapıştırıyor onu. Diğer taraftaki külleri de alayım. Kömürcü gibi oldun ya. Şeye girmiş. Şu camla şunun arasında. Ona şey, büyük odunlar koyuyoruz ya. Büyük odunlar koyunca şey yapıyor, bazen böyle cama da düşüyor, değil düşüyor. Hı hı. Onları baban kırıyordu. 2'ye falan bölüyordu. Şimdi ben bölemeyince öyle büyük büyük koydum oraya. Yan koysam da tutuşmuyor değil mi? Bunda şeyleri var. Yok, tutuşuyor da yani şey, o anda sıcak oluyor, elin yanıyor falan böyle.
Ay terapi gibi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too. Şömine temizliği bitti. Ama şuraya bu camı temizlerken kullandığımız kimyasal döküldü ve şunun cilasını atmış ya. Her yerde şişenin izi var falan. Ay çok kötü oldu burası. Burayı da o aile dostumuz İsmail abi yapmıştı. Kendi demir dükkanında yapmıştı bize. Ne yapacağız buna? Cila vernik bir şey olması lazım. Neyse onu konuşuruz. Şimdi sırada mutfak dolapları var. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you. O kadar iş hallettik ki bugün. O kadar çok iş hallettik ki. Şimdi sırada çim biçme var. Annem biçiyor. Annem başladı. Sonra ben devralırım. Mutfak dolaplarını hallettik. Ay dur ışık çok kötü. Neredeyim? Heh, kendimi göremiyorum. Mutfak dolaplarını hallettik. A'dan Z'ye, üstünü altını girilmedik. Hiçbir yer bırakmadık. Mutfak dolaplarını hallettik. Şömineyi hallettim. Ondan sonra şimdi çimlerde sıra. Çimlerden sonra da arkada odunlar var. Odunları bir türlü annem yapma dedi. Onu sonra ben hallederim falan dedi ama bakalım çimleri hızlı bitirebilirsek onlara girişeceğiz. Annem başladı. Annem biçiyor şu anda. Ben ondan sonra devralırım. Öyle. Ay işler güçler video oldu bu da. I know. I know. Göstereyim size. Kamerayı çevireyim. Biçtiğimiz çimenleri alt bahçeye atıyoruz. Buraya şu anda ekip biçmiyoruz ama danıştığımız bahçıvan şöyle söyledi. İleride bir gün ekmek istediğiniz zaman da toprağınız verimli olmasını istiyorsanız çimlerinizi, yani biçtiğiniz çimleri dökmeyin. Buraya dökün, serpiştirin ki şey olsun, gübre olsun. Nefis bir gübredir dedi. O yüzden çimlerimizi buraya atıyoruz. Ayrıca odunların küllerini de onları da atmıyoruz yani hiçbir yere. Çünkü onlar da çok güzel bir gübreymiş. Hatta meyve ağaçlarının altında kullanılırmış genellikle. O yüzden bizim bu tarafta da meyve ağaçlarımız olduğu için o odun küllerini de meyve ağaçlarının altına serpiştireceğiz. O da çok güzel bir gübreymiş. Aklınızda olsun, bilmiyorsanız. Biz yeni öğrendik yani. Biz yeni öğrendik. O yüzden bu sene meyve ağaçlarının altına serpiştirdik onu. Annem hala devam ediyor. Yorulayınca bırakayım dedi. Çünkü bahçe büyük biliyorsunuz. Yan bahçe var, arka bahçe var. Arka bahçeden de yan tarafa doğru gelen bir kısım var. Bahçe büyük. O yüzden tek bir kişi zaten biçmekte zorlanıyor. Zaten daha şu kadarcık bir alan yapılabildi. Annem devam ediyor. Ondan sonra da biz devralacağız. Ben yorulunca kız kardeşim devralacağız. Böyle bugünü bitiririz. Bakalım odunları yapabilecek miyiz bilmiyorum ama.
Valla. Ön bahçe bitti. Her yer nefis oldu. Nefis oldu, nefis. Ağaçların altını resmen boğulmuş. Şu çim biçme makinesinin benzinle çalışıyor. Kablolu tercih etmedik biz çünkü ayak bağı oluyor. Kablolu olanlar. Biz de ne yapalım? Bana tırmanmakla meşgul. Oğlum. İşte, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Anneanne nerede? Anneanne şimdi şu yan tarafta, hani bu ıslak oluyor dediğim tarafı biçiyordu. Oradan şimdi arkaya doğru dolanıyor galiba. Arkadan sesleri geliyor galiba. O da bittikten sonra artık bir akşam yemeği falan yeriz. Tayfun bu gece gelecek. Kalıp sabah mı çıkarız yoksa gece gelecek ondan sonra çıkacak mıyız? Ondan sonra hiç bilmiyorum. Ama bakacağız duruma göre. Ama yorulduk. Çok yorulduk. Değil mi oynanıyor? Bu kadar güzellik olabilir mi? Az önce bu çocuk ne yaptı biliyor musunuz? Bebek arabasının da kemeri bağlıydı. Kemerden kendini kurtardı ve ayağa kalktı. Bundan çekeceğimiz varsa. Abisi hiç böyle şeyler yapmazdı. Koyduğum yerde kalırdı abisi. Bu tırmanıyor, bir şeyler yapıyor bu. Evet, sen. Neyse hadi biz yorulduk, bir içeri geçelim. Sonra zaten görüşürüz. Ben yine toparlandım. Gidiyorum. Her yeri boşalttım. Hiçbir yerde yine bir şeyim kalmadı. Şu bir lavaboyu en son şu bezle bir sileceğim. Bu bez o yüzden orada. Ay gidiyorum. Bu odayı dağılmamış bir şekilde size göstermemiştim. Şöyle bir toplamışken şöyle bir göstereyim istedim size. Şöyle bir tane şifon yerim ve sadece bir yatağım var. Yetip de artıyor bile. Tülleri şunlar ne biliyor musunuz? Burcu'nun, benim kız kardeşimin eski yatağının cibinlikleri. Biz bunlara sadece tül düğmelerinden diktik ve bunu bana böyle odama tül yaptık. Çok da güzel oldu. Sadece şimdi şu beşiği şu anda kaldırayım mı kaldırmayayım mı onun kararını veremedim. Çünkü Tayfun gelecek, çok durmadan gideceğiz aslında. Ama Sinan'ın uyku vakti dayanamaz yani Tayfun'un gelmesine. Şu an saat 11'i 18 geçiyor. Tayfun'un buraya gelmesi 12.30 falan bulacak. Bizim çıkmamız artık bilmiyorum. Şu an uğraşsam mı onu unutmaya yoksa olduğu yerde sızıp kalsa mı? Ona henüz karar veremedim. İşte böyle. Ve gidiyoruz.